Selam. Bugün kamerayı başka bir yere almayı denedim. Çok bir şey değişti mi bilmiyorum. Şimdi ben bugün şeyden bahsedeceğim. DNA testi almak. İşte DNA testi almam, sonra sonucun çıkması falan filan onlardan bahsedeceğim. Şimdi ben 2023'ün ne zamanı son aylarında falan işte 2024'e girerken DNA testini aldım. O sıralar bir yerde çalışıyordum ve ilk maaşımla DNA testi almıştım. Çünkü çok meraklıydım. Yani bir de şey böyle bana hep şey diyorlardı. Sen Rizeli'ye hiç benzemiyorsun falan. O yüzden dedim yani bir DNA testi yaptırayım dedim. Ama işte benim benzememe sebebim benziyor muyum? Benziyor muyum, benzemiyor muyum? Bilmiyorum ama bana genelde benzemiyorsun diyorlar. Her neyse. O zamanlar MyHeritage'den işte en ucuzu oydu diye ondan sipariş ettim. Sonra bir ay falan geldi sürmesi. Eee, Ne kadar para ödedim ya? 2000, 3000 hiç hatırlamıyorum bile. İndirimdeydi galiba. Geldikten sonra bir de bu şeyden öncesi ama güncelleme almadan önce Batı Asya olarak gösteriyordu o şeyi. İşte Batı Asya bölgesini böyle ayırmıyordu yani. Herkes Batı Asya'nın içinde. Hani o Batı Asya'nın içinde bir sürü ülke ve millet falan var ama onları ayırmıyordu. Sonra çıktı işte bana %72 falan Batı Asya verdi. Dedim Batı Asya ne? Hani o Batı Asya'nın içinde ne var falan dedim. Gittim onu Getmeç'e yükledim. Oradan da işte bu arada ben DNA testi sonucum gelmeden önce şey diyordum mesela hani Ermeni falan çıkacak diyordum. Nedense onu tahmin ediyordum. Ondan sonra ama hani Laz'ın bu kadar yüksek çıkmasını beklemiyordum yani. O kadar şey yabancıyım hani o bölgenin geçmişine. Beklemiyorum sanki böyle Lazlığın orayla bir alakası yokmuş gibi. Neyse ben gittim Getmeç'e yükledim. İşte bir baktım o kadar da Türklük yokmuş falan. İşte çıkan Türkler de Kafkasya Türkleri falan. Genetik olarak biraz daha Kafkasya'yla karışmış Türkler. Şimdi hangi Türkler olduğunu unuttum ya bir dakika. Ya neyse işte muhtemelen bu Balkar Türkleri falandır. Şimdi kimse alınmasın ama orada yaşadıkları bölgeden dolayı Kafkaslarla karışıp genetik profilleri Kafkasyalılara daha yakın çıkıyor. Yani alınacak bir şey yok burada. Sonra baktım böyle hani şey çıkmıyor. E, Nasıl denir? E, Bu Türk olabilmeniz için şey var. Ben o tabloları zaten buraya koyacağım. Türk olabilmeniz için derken genetik açıdan konuşuyorum. O kadar video kaydettim ki alanım doldu. Neyse şimdi genetik açıdan konuşuyorum. Doğu Asya oranınızın yüksek olması gerekiyor. Şimdi bu ekrana koyacağım tabloda Doğu Asya'nın yüksek olması gerekiyor. Neyse. Aynı zamanda ben buraya şeyi de koyacağım. Şeyi de koyacağım. Türkiye'nin orta çağ türkü oranını koyacağım. Bu arada orta çağ türkü ne demek son bir aya kadar bilmiyordum. Bunları da bence ayrıyeten bir araştırın. Her şeyi ben söylemeyeyim. Sonra baktım işte o şeyi yaptım. Bir baktım Kafkasya şöyle bir şey. Neyse Kafkasya şöyle bir şey çıkıyor falan. Tabii ben ilkten böyle hala şeyim. Türklüğe tutunmaya çalışıyorum. Bu arada ben de biraz Rize'nin istisnası olarak bende biraz Türklük var böyle çok ucundan böyle bir tutam var. Yani o nereden gelmiş hiçbir fikrim yok ama ondan sonra neyse. Sonra işte böyle ben tabii bakıyorum hani Lazlık çok yüksek çıkınca nasıl hani
şey olmuş diye düşünüyorum ya, nasıl bu kadar yüksek çıkabilir falan. Sonra zaman zaman hani araştırmaya devam ediyorum. Tabii ki zamanla şunu öğreniyorum hani e, nasıl asimile edilmiş o bölge veya işte neler yapılmış falan ve gitgide üzülmeye başlıyorum. Ben bu arada çok dillere meraklı bir insanım. Yani illa Lazca değil, böyle nerede az konuşanı olan ölmek üzere bir dil varsa ben onu biliyorumdur. Hani çok abartmayayım, hepsini bilmiyorum ama dillere genel olarak ilgim var. Çok ilgim var. Neyse, konudan bağımsız. Dedim bir kültür şey olmuş, yani hani o kültür yok edilmeye çalışmış, işte dil yok edilmeye çalışmış falan. Bu üzücü bir şey değil mi sizce de? Yani niye yok olsun ki? Sonuçta bu coğrafyanın bir rengi, yani niye yok olsun? Sonra işte bu, ya çok şey anlatıyorum, yine karma karışık anlatıyorum ama işte yapacak bir şey yok. Bu MyHeritage güncelleme alıyor. Şey yazıyor bana, %72, %70 falan Gürcü yazıyor. Şeyi atladım. Ondan önce ben zaten Illustrative DNA'ye bunu yüklüyorum. Bu ayrı bir site, şey için, hani daha detaylı sonuç göstermesi için ayrı bir site var. Siz böyle dönem dönem gösteriyor yani. Ona yükledim. Ona da biraz para verdim. 900 TL falan vermiştim galiba o dönem. Sonra baktım orada da Kafkasya, Lazika, Laz falan dedim. Tamam. Tamam. Ama ben hala şeydim, böyle o kadar yakın hissetmiyordum o kimliğe falan. Sonra yakın hissetmiyordum derken hani kendime, nasıl denir? Ya Karadenizliliğe tabii ki yakın hissediyorum ama özellikle Lazlığa yakın hissetmiyordum yani. Gel zaman git zaman, tabii ki aradan 2 sene falan geçiyor ve o dönemde ben böyle hani sürekli bir şeyler öğreniyorum, sürekli bir şey araştırıyorum falan. Sonra işte MyHeritage güncelleme alıyor ve bana şey yazıyor orada, %72 Gürcü yazıyor işte falan filan. Şey yani, artık tescilleniyor yani. Onu da artık inkar etmenin bir anlamı yok. Hani ben mesela ilk sonucum çıktığında böyle sürekli şeylerle oynuyorum. İşte o Get Match'teki calculator, hesaplayıcılarla falan oynuyorum. İşte Illustrative DNA'ya bakıyorum ve sürekli bir böyle fazladan Türklük bulmaya çalışıyorum. En ufak bulduğum şeye tutunmaya çalışıyorum falan ama hiçbir anlamı yokmuş yani. Ne bileyim. Neyse, neyse. Ama ben o ufak bir Türk yüzdesini de seviyorum bu arada. Yani Türk yüzdesini de seviyorum. Hemşin yüzdesini de seviyorum falan. Onlar da benim için değerli yani. Arada bir böyle şey açıyorum. Orta Asya müzikleri falan açıyorum ve içimdeki türküyü tatmin ediyorum. Sonra şimdi ben bunu neden anlattım? Ben bunu neden anlattım? Çünkü e, Rizelilerde bunu bir kabullenememe görüyorum. Yani mesela bir sürü veri görüyor, tamam mı? Önünde bir veri var. Onu asla kabul etmiyor ama Kıpçak yalanını kabul edebiliyor mesela. Şeyi kabul edebiliyor yani, bölgeye Kıpçaklar gelmiş de bilmem oraya yerleşmişler de falan filan. O kadar saçma ki anlatmak da istemiyorum yani. Ona inanıyor, şeye inanmıyor. Bu DNA sonuçları onun için alakasız bir veri yani. Onu hani gerçeği yüzüne sokuyorsun, yine de fayda etmiyor. Ben neyse. Benim de zaten tüm bunları kabul etmem biraz uzun süre aldı. O yüzden çok insanların üzerine gitmek istemiyorum ama e, imkansız değil yani. E, Neyse. Sonra ben, kafam tam gözükmüyor ya. Şöyle. Ha. Tamam, böyle daha iyi. Kafamın yarısı gözüküyor. Gerisi yok. Aslında ben YouTube'a bu konular hakkında video atmayı falan, gözlüğüm Allah. YouTube'a bu konular hakkında video atmayı falan düşünmüyordum ama baktım böyle herkes o kadar rahat ki ve sürekli bir yanlış bilgi sirkülasyonu var yani sosyal medyada. O yüzden dedim birinin de artık böyle YouTube'da birilerine ulaşması gerekiyor ve birinin artık buna doğru demesi gerekiyor. Baktım kimse bir şey yapmıyor. Dedim bari ben video çekeyim. Belki insanlara ulaşabilirim bu şekilde. Şimdi mesela ben Facebook'ta görüyorum. Daha geçen paylaşılmış, bakın. Bir Laz grubunda.
Bir harita var işte, şey yazıyor mesela, Lazlar nerede yaşıyor Türkiye'de falan. Rize'nin batısı yok, Trabzon yok, çoğu yer yok. Sadece Rize'nin işte Ardeşen konulmuş, Pazar konulmuş, bilmem neresi konulmuş. Ve bu yanlışı kendini senelerdir işte 30 senedir, 40 senedir Laz bilen insanlar yapıyor. Ben burada 2 senedir sadece biliyorum ve ben bu yanlışı düzeltmeye çalışıyorum. Bu yanlışı kaç senedir kendini Laz bilen insanlar yapıyor ve bu yanlışı yayıyorlar. Bu bir de şey yazıyor altına ya. Ben işte sinir emojisi falan attım. Yorum atmama da izin vermiyorlar. Yorumum da onaylanmadı falan. Şey yazıyor. Veriler bunlar işte. Yapacak bir şey yok falan. O ne zamanın verisi ya? Bu ne zamanın verisi? Şu an yeni veriler ekleniyor. Artık hani biliyoruz ki özellikle bu DNA sonuçlarıyla falan biliyoruz ki o sadece Rize'nin doğusu Laz'dır falan bir yalan. Bunun yalan olduğunu artık biliyoruz. Sen neden hala eski veriyi paylaşıp o yalan bilgiyi yayıyorsun? Yani neden? Eee, Ben buna kızıyorum. Umarım bu videolarım Doğu Karadenizlilerin ana sayfasına düşer. Gerçekten artık bıktım. Bıktım. Yanlış bilgileri yaymanızdan bıktım. Etnisiteyi sadece tek bir faktörle belirlemenizden bıktım. Ne dildir, ne kültürdür, ne nerede doğduğudur, ne ataları şöyle işte bu etnisite bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani işte benim köyümde Lazca konuşulmuyor. Ben o zaman Laz değilim. Bu tek bir faktörü yok ki bunun. Etnisite tek bir faktörle olmuyor yani. Bir sürü etken var orada. Son olarak bir şey söylemeyi unuttum. DNA testi yaptırın lütfen. Çalışıyorsanız bir aylık bir 4.000 şey ayırın yani. Ve DNA testi yaptırın lütfen. Bu arada şey söyleyeyim. Gelmesi bir ay falan sürdü benimkinin. Gelirken bir sıkıntı çıkmadı. Gönderirken biraz sıkıntı olabiliyor. Yani gelirken gerçi yaşadığınız ile bağlı olarak belki bir şey olabilir ama ben İstanbul'da yaşadığım için bir sıkıntı yaşamadım yani. Gönderirken de şey dedim. İçindekiyle alakalı yalan söyledim. Çünkü içinde ne olduğunu hani DNA falan dediğinizde almayabiliyorlarmış. Ben şey demiştim. İçinde kulak çubuğu gibi bir şey var demiştim. Yani işe yaradı. Ve üzerine gitmesi garanti olsun diye kargoya da ekstra para vermiştim bu arada. Ve gitti. Sapasağlam vardı. Geldi falan. Küçük bir şehirde yaşıyorsanız işte küçük bir şehirde yaşıyorsanız Facebook'ta şey var. Call His Laz DNA grubu var. Oraya girin mutlaka yardımcı olurlar size diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim.